400 gram, hadi bilemediniz en fazla yarım kilo bibere ihtiyacımız var. Sivri biber. Esasında bu biberi ben almadım. Antalya'dan, yanılmıyorsam Demre'den, Ahmet adındaki arkadaşımız kendi yetiştiriyormuş. Bana göndermiş. Sapını kestik ya. Ve ucunu, şurasını, şu fazla yerini çıkartın ve döndürüp içindeki tohumları dökün. Fazlası kalsın, onlar lezzet verecek ve istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ama hemen hemen parmağınızın 1-1,5 boğum büyüklüğünde keserseniz yeterli olacak. Tava ısındı. Isındığı anda altını kıstım. Ve hemen sadece 1 yemek kaşığı zeytinyağı, biberler. Sesten tavanın kızdığını anlıyoruz. Koray, bu kadar yağ yeter mi? İsteyen çok daha fazla yağ da yapabilir. Ama biz burada tamamen biberin lezzetini öne çıkartıp kızarmasını istiyoruz. 2-3 dakika hiç ellemeden kendi kendine kızarmasına izin verdim. Şöyle bir çevirelim. Bakalım rengi dönmüş mü? Evet, rengi dönmeye başlamış. O zaman şöyle bir karıştıralım. Bu arada saat 8'de Fenerbahçe Altay maçı var. 150.000 kişi olduk. Mutlaka bir tanıyan vardır. Ali Koç beni bulsun diyorum. Eğer bugün Fenerbahçe Altay maçında yenilirsek bu sefer Ali Koç'u ben bulacağım. Söz. Bütün Fenerbahçe adına. Bakın bu arada tavanın başından ayrılmadım. Dikkat edin. Çünkü az yağ kullandık. Kesinlikle biberlerin yanmasını istemiyorum. Biberlerin rengi dönmeye başladı. Hatta bakın şu rengi almaya başladı. Ama biraz daha istiyorum. Biraz daha devam. Şimdilik biberlerin içi tamam. Bakın tavanın rengini görüyor musunuz? Bütün lezzet tavaya geçti. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Biraz acele edelim. Dumanları görüyorsunuz. Yine kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Çay bardağı kullanalım ölçü olarak. Bir çay bardağının yarısı kadar ayçiçek yağı. Bütün keramet sosunda. Sosu iyi takip edin. Bakın tavadaki bütün lezzet sosa geçiyor şu anda. 2 tane sarımsak. Sarımsakları patlatarak hemen sosun içine. Sarımsaklar oynayana kadar hemen orta bir boy bir soğan. Şöyle yemeklik doğruyorum. Hemen soğanlar. Şu sesi duydunuz mu? Doğru yoldasınız. Ve mutlaka aynı tavada yapıyoruz sosu. Soğanların rengi dönmeye başladığı anda 1 yemek kaşığı domates salçası, yaptığınız mezeyi bu sosla birlikte karıştırıp bekletirseniz bozulmamasını, uzun süre dayanmasını sağlayacak, hem de lezzet verecek. İyice salçayı yedirdikten sonra 5 tane orta boy domatesi ilk başta ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye, şöyle tekrar 2'ye kesiyorsunuz. Yani toplam 8 parçaya. 2, 4, 6, 8 parça. Bu şekil. Sonra sosun içine atıyoruz. Aynen bu büyüklükte. 2'ye böl. Bakın rendelemedim. Dikkat edin. Ya Koray, bu kadar fark ediyor mu rendeleyemekle böyle küçük parça atmak arasında? Tabii ki. Tabii ki çok fark var hatta. Lezzet ufak detaylarda saklı. Bakın toplam 5 domates. 5 domatesi de teker teker 8 parçaya böldüm. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker. Karıştır. Şöyle iyice bir karıştır. Bu yeterli ama sadece göstermek için yapıyorum. Böyle kışlık yaptığınız domatesler var ya, ondan da şöyle bir, ya hepsini de kullanabilirsiniz. 5 domatese
gelecek şekilde. Ya da şöyle 2 yemek kaşığı buna da katabilirsiniz. Ama bu gerekli değil. Sadece elinizde varsa, domates yoksa diye söyledim. Şöyle bir karıştır. Kapağını kapat. Altını en kısa al. En az 20 dakika boyunca pişmeye bırak. 20 dakika sonra bakacağız. Evde süzme yoğurt kalmamış. Hemen bir normal yoğurdumuzu süzme yoğurta çevirelim. Şu ev yapımı normal yoğurdu. Sıkı bir süzgeç kullanıyorum yalnız. Yoksa tülbent kullanın. Bu yemeğin, bu mezenin artık nasıl nitelendirirseniz %90'ı sos. Yapacağımız sos. Yani sizin evde yaptığınızdan burada benim yaptığımın daha lezzetli olmanın nedeni yapacağımız nizami sosu. Sosu mutlaka kaçırmayın. Toplam 25 dakikadır pişiyor. Bir bakalım ne oldu. Biberleri tekrar oyuna sokuyoruz. Ya bu kadar kolay bir şey nasıl bu kadar lezzetli olabilir Koray diyeceksiniz. Kanalı şu anda izleyenler ne demek istediğimi tam anlamıyordur ama bizim mezeleri, yemekleri daha önce yapanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Şöyle bir hafif açıyorum. Daha henüz su koymadık farkındaysanız. Şöyle yandan bir çay bardağının 1/3 kadar sıcak su ve karıştır. Şöyle bir yaydıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişmesine izin veriyorum. Artık bir 10 dakikada böyle pişti. 2 meze çıkartacağız. Ayrı ayrı hangisini isterseniz. Şöyle 2 3 şu kadar yeterli. Süzme yoğurdumuz yoktu. Süzme yoğurt olsun diye yoğurt ayırmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bakın suyunu görüyor musunuz? Evde süzme yoğurdunuz yoksa bu şekil hemen 2 saat içinde 3 saat içinde böyle yapabilirsiniz. Günü kurtaracak kadar. Ya bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar lezzetli olabilir diyeceksiniz. Bu bir servis yapmadan hemen ikinciye geçelim. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği bunu kaçıramazdım. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Of. Ve maydanoz. Geçen hafta bir günlüğüne hatta 2 günlüğüne Büyükada'daydım. Oradaki esnaftan gerçekten ben sizin adınıza utandım. O meze tabaklarının küçüklüğü, inanılmaz pahalı olması. Hadi pahalılığı da geçtim. Bu birinci tabağımız. Dışarıda yazan fiyatlarla menünüzde yazan fiyatlar bir değil. Olmaz böyle şey. Büyükada esnafına söylüyorum. Buradan da herkes duysun. Hatta belediyeden duysunlar ya. Çok güzel. Adadaki atları kaldırdılar. Eyvallah çok iyi. Ama minibüs fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Elektrikli minibüs 19 lira. 19 liraya ada halkını taşıyorlar. İnanılmaz pahalı. Yani bir adam 2 çocuğu, kendisi, bir hanımın adada oturacak. Bir yere gitmek için 38-76 lira verecek. Hadi orada oturmaya geçtim. Ya ben gittim diyelim. Ben bu ülkede turist miyim? Ben İstanbul kart kullandım. Tur yol 15 lira. Benim arkadaşım normal İstanbul kart yoktu 23 lira. Vallahi bilmiyorum. Yani bu iş parti meselesi, o bu meselesi değil. İnsanların birlik olması lazım. Böyle fiyatlar olmaz. Benim için fark etmez. Ben sizin için konuşuyorum. Burası yemek kanalı. Yani esasında bu konuları açmasam daha kârda olurum ama gerçeklerde böyle. Biraz dikkatli izleyenler biraz önceki tabağın üstünde maydanozlar olduğunun farkındadır. Onu elimden aldılar. Tabak anında bitti. Bir tabak daha yaptım. Hemen şunun bir tadına bakalım. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı.
Yani bir insan kendi yaptığını bu kadar övmesi doğru mu bilmiyorum ama bir biber bu kadar az malzemeyle böyle bir meze, ara sıcak nasıl bu kadar lezzetli olabilir diyeceksiniz. Bunun da ilk tadına siz bakın. Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz ya. Şu sosu aynı gösterdiğim taktikle sabırla bu kadar sürede yapan müthiş bir tarif, yemek yiyecek. Sonuç olarak izleyip abone olmayanlar yine gözüm sizin üstünüzde. Bunu unutmayın. Şunu mutlaka yapın. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.